Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Poco'nun şimdiye kadar çıkarmış olduğu en uygun fiyatlı ve ilk yerli telefonu olan yani Poco C40'a yakından bakacağız ve gerçekten almaya değer mi? İlk olarak baktığımızda özellik dengesi açısından diğer rakiplerinden bayağı ayrıştığını söyleyebilirim. Burada çok farklı bir işlemciyle karşı karşıyayız. Şu anda baktığınız zaman Poco C40'ın globaldeki fiyatı $150 bandında diyebiliriz. Bu fiyatıyla gerçekten giriş seviyesinde diyebileceğim bir telefon olmuş. Ülkemizdeki fiyatına geldiğimizde yerli üretim olmasına rağmen herhangi bir fiyat düzenlemesi yapılmamış gibi gözüküyor. Şu anda Poco C40'ı 4 GB RAM, 64 GB depolama ile birlikte 4500 TL, 4400 TL bandında rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu fiyatıyla gerçekten almaya değer mi? Galaxy M23, Realme 8 gibi rakiplerine göre ne gibi noktalarda öne çıkıyor? Artı ve eksileri neler? Bu videoda tamamen objektif bir şekilde tüm soruların cevabını vermeye çalışacağız. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Baktığınız zaman Poco C40'da Poco'nun alıştığımız sarı siyah tasarımlı bir kutusu karşımıza çıkıyor. Kutu içeriği çok zengin değil ama en azından şarj adaptörünün kutu içeriğinde bulunması da önemli bir avantaj. Telefonumuz 18 Watt'lık hızlı şarjı desteklerken kutu içeriğinden 10 Watt gücünde bir adaptör çıkıyor. Aslında Poco markası fiyat performans denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri. Normalde Poco cihazların kutu içeriğinde cihazın kaç watt destekli bir gücü varsa aynı güçteki adaptörler karşımıza çıkardı. Yani 67 Watt'lık bir destek varsa 67 Watt'lık adaptörü Poco kutu içeriğine koyardı. Ancak burada neden 10 Watt'lık bir adaptör kullanmışlar? Gerçekten buna bir anlam veremedim. Baktığınızda kutu içeriğinden bir kılıfın çıkmadığını da söyleyeyim. Silikon bir kılıfı da Poco mutlaka koyardı. Ancak C40'da herhangi bir kılıf da çıkmıyor. İsterseniz Poco C40'ın incelemesine tasarımla başlayalım. Ardından son değerlendirme kısmında gerçekten alınır mı? Poco C40'ı tavsiye eder miyim? Bunlara da yakından bakacağız. Tasarımsal açıdan baktığımızda Poco C40 rakiplerinden bayağı farklı bir tasarımla geliyor. Poco logosu kamera modülünün olduğu bölüme siyah bir şekilde yerleştirilmişken arka kapakta deri görünümünün verildiğini de söyleyeyim. Burada tabii ki çerçeveler ve arka kapağımız plastik bir yapıyla geliyor. Baktığınız zaman elde tutuş hissiyatı olarak tasarımıyla olsun giriş seviyesi bir cihaz olduğunu Poco C40 bizlere rahatlıkla hissettiriyor. 9.1 mm'lik kalınlık ve 204 gramlık ağırlığıyla da çok da ergonomik olmayan bir telefon olduğunu da belirteyim. Telefonumuzun alt kısmında Type-C şarj girişi, hoparlör ve mikrofonu görürken üst tarafta ise 3.5 mm kulaklık jackı bulunuyor. Açıkçası kameraların alt bölümüne yerleştirilen parmak izi okuyucu da bence çok da ergonomik değil. Bu parmak izi okuyucu hızlı çalışsa da kullanım kolaylığı açısından güç tuşundaki parmak izi okuyucuya göre daha zor diyebilirim. Ekran tarafına geldiğimizde damla çentik tasarımı ve çene kısmındaki büyük bir boşluğu görebiliyoruz. 6.71 inçlik HD Plus çözünürlüğünde 268 ppi piksel yoğunluğunda olan bu ekranımız gerçekten düşük seviyede. Bu ekranın vermiş olduğu görsel deneyim ortalamanın da altında. Zaten kendi fiyat bandı içinde bu çözünürlük gerçekten ciddi manada yetersiz kalıyor. Parlaklık olarak da güneş ışığı altında çok yüksek seviyelere ulaşmadığını söyleyeyim. Poco C40'ın ekranı bana biraz soluk hissettirdi. Yonga tarafına baktığımızda çok farklı bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Poco C40'da JR510 Yonga seti bizleri karşılıyor. Geekbench 5'te gerçekten düşük bir skor aldığımızı da belirteyim. Ama oyun tarafında bu skora nazaran biraz daha şaşırdığımı söyleyebilirim. PUBG'de akıcı grafiklerde 30 FPS değil 40 FPS bandında oynatabiliyor. Tabii ki dalgalanmalar söz konusu. Yani sahneden sahneye 35-40 FPS bandına kadar düşebiliyor. Yine de oyun oynarken çok fazla ısınmadığını da belirteyim. Ama tabii ki bu fiyat bandında çok daha iyi oyun performansına sahip olan telefonlar var. Çok bir beklentiniz yoksa oyun kısmında yine de Poco C40 idare edecektir. Günlük kullanım içinde menüde gezinirken, uygulamaları kullanırken de çok seri, tepkisel bir şekilde çalışmasa da aşırı yavaş olduğunu da söyleyemem, orta seviyede. Dostlar, bu işlemcinin performansını kıyaslarsak Helio G70'ten biraz daha düşük diyebilirim. Uzun vadeli kullanmayı düşünüyorsanız bence çok mantıklı bir tercih olmayacaktır. Kamera tarafında C40'da 13 megapiksellik ana kameramız f2.2 diyaframa sahipken ikinci kameramız derinlik algılama yani yardımcı portre kameramız bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine baktığım zaman gerçekten vasat olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Renkler biraz gerçekten uzak, abartılı gibi geldi. Onun haricinde fotoğrafların detaylarında
kayıp söz konusu. Video tarafında herhangi bir sabitleyici olmadan Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 5 megapiksel değerinde Full HD 30 FPS destekli bir kameramız da bulunuyor. Kamera deneyimi olarak işlemci performansına göre daha başarısız bulduğumu söyleyebilirim. Bu fiyat bandı için bu kameralar ciddi manada yetersiz geliyor. Bu telefonun en iddialı olduğu alana, yani bataryasına bakarsak 6000 mAh batarya ve 18 Watt hızlı şarj desteği bulunuyor. Ancak kutu içerisinden çıkan 10 Watt'lık adaptörle birlikte 2 saatin üzerinde bu bataryayı sıfırdan 100'e doldurabiliyoruz. Yine de batarya performansı olarak çok başarılı bir cihaz olduğunu söylemem de bence kesinlikle yanlış olmaz. Her türlü kullanım için bu batarya size fazlasıyla yetecektir. 2 günlük performansı rahatlıkla veriyor. Poco C40'da mono, yani tek bir hoparlör var. Ses kalitesi olarak pek fazla beğenemedim. Ses yüksekliği olarak iyi bir seviyede ama ses kalitesinin biraz geride kaldığını düşünüyorum. Yazılım tarafına baktığımızda Poco C40 Android 11 ve MIUI 13 ile beraber geliyor. 2 yıl güncellemeleri alacağını da söyleyebiliriz. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta ise Poco C40'da IP52 sertifikası bulunuyor. Baktığınız zaman kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5 teknolojisini görürken 5G desteğinin olmadığını da belirteyim. Evet dostlar, sizlerin de gördüğü gibi kamera, işlemci, performans, ekran kalitesi gibi konularda, yani genel toplamıyla bir baktığımız zaman Poco C40 gerçekten fiyat performans anlamında şu ana kadar Poco tarafında gördüğüm fiyat performans olmaktan en uzak cihaz diyebilirim. Baktığınızda 150 dolarlık bir satış etiketine sahip olan bir telefon ülkemizde neredeyse globaldeki fiyatının 2 katına satılıyor. Bu fiyatıyla değerlendirdiğim zaman yerli bir üretim telefonun bu kadar pahalı olmasına da gerçekten ben pek bir anlam veremedim. Çünkü yerli üretim olduğu zaman üretim maliyetinin de biraz daha düşmesi gerekiyor. Diğer yerli üretim telefonlara baktığımızda global fiyatına göre daha da uygun fiyatlı satılabildiğini görebiliyoruz. Ancak Poco C40 neden böyle bir konumda, gerçekten anlam veremedim. Kendi fiyat bandında Galaxy M23, Realme 8 gibi her anlamda çok daha başarılı modeller bulunuyor. Bu telefonlara kıyasla Realme C40'ın gerçekten bayağı geride kaldığını söyleyebiliriz. Aslında globalde baktığımız zaman bu cihazın rakibi Realme 8 de değil, Galaxy M23 de değil. Daha çok Galaxy M13 tarafında, yani tam olarak bir giriş seviyesi bir telefon olduğundan dolayı rakiplerinin bu olmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak şu anki fiyatıyla rakipleri giriş orta sınıf arasına konumlanmış durumda. Poco C40 gibi giriş segment bir cihazın giriş orta sınıf fiyatta karşımıza çıkması gerçekten üzücü oldu. Bu telefonun alınabilir bir seviyeye gelmesi için fiyatının minimum 3500-3000 TL bantlarına düşmesi gerekiyor. Aksi halde kesinlikle önerebileceğim bir cihaz değil. İşlemci olarak, performans olarak da en azından 2-3 sene üzmeyecek bir telefon diyebilirim. Bu fiyat bandında çok daha iyi cihazlar alabilirken Poco C40'a bu paraları vermek hiç mantıklı gelmiyor. Dostlar, bu telefonun rakiplerine göre yalnızca bir artısı var. O da bataryası. Batarya performansı olarak M23'ten de, Realme 8'den de, Redmi Note S'ten de çok daha başarılı. 6000 mAh batarya, düşük çözünürlüklü ekran ve bunun yanında işlemcinin de biraz daha verimli olmasıyla beraber batarya performansı telefonu siz çok yoğun bir şekilde kullansanız dahi 1,5 güne kadar da çok rahatlıkla götürecek seviyede. Ortalama kullanımlarda 2-2,5 hatta 3 güne kadar da zorlayabiliyor. Yani batarya yönünde Poco C40 gerçekten iyi bir cihaz. Onun haricinde dediğim gibi bu fiyat bandında alınabilecek bir model değil. Eğer Poco C40 almayı düşünüyorsanız bence kesinlikle fiyatının düşmesini bekleyin derim. Peki sizler Poco C40 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce almaya değer mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.